Vücudumuzun bir düşmanı nasıl olup da asla unutmadığını hiç düşündünüz mü? Yani sanki bir süper bilgisayar gibi. Karşılaştığı her bir tehdidi hafızasına kazıyor ve bir daha karşısına çıktığında çok daha hazırlıklı oluyor. İşte bugün tam da bu konuyu, yani bağışıklık sistemimizin bu akıl almaz öğrenme ve hatırlama yeteneğinin sırlarını çözeceğiz. Hazırsanız, haydi vücudumuzun bu inanılmaz savunma mekanizmasının derinliklerine birlikte inelim. Bu soru aslında çoğumuzun hayatından bir kare değil mi? Yani birçoğumuz çocukken su çiçeği geçirmişizdir ve o günden sonra bir daha asla. Peki neden böyle? Nasıl oluyor da vücudumuz bir virüsü üzerinden 10 yıllar geçse bile tık diye hatırlayıveriyor? İşte bu sorunun cevabı bağışıklık sistemimizin geliştirdiği o muhteşem stratejide, yani bağışıklık hafızasında gizli. Tıpkı vücudumuzun kendi kişisel en çok arananlar listesini oluşturması gibi bir şey bu. Peki, bugünkü yol haritamızda neler var? Önce bu öğrenen savunma sistemi neymiş ona bakacağız. Sonra vücudun bir mikropla ilk savaşını, yani primer yanıtı inceleyeceğiz. Ardından hafızanın elit askerleriyle tanışacağız ve tabii ki o meşhur ikinci savaş, yani sekonder yanıtta neler oluyor göreceğiz. Hafızanın anatomisine ve kalitesine değinip en sonunda da bütün bunları birleştirerek aşıların, yani bu hafıza yaratma sanatının nasıl işlediğini anlayacağız. Şimdi ilk konumuz öğrenen savunma sistemi. Bakın, en başta şunu netleştirelim. Bağışıklık sistemimiz bir kere programlanıp bırakılmış bir robot gibi değil. Hiç değil. Aksine sürekli öğrenen, kendini geliştiren, karşılaştığı her yeni düşmana göre stratejisini güncelleyen acayip akıllı bir sistem. İşte biz de bu öğrenen kısma adaptif bağışıklık diyoruz. Evet, immünolojik hafıza. Nedir bu? Aslında en basit tanımı şu: bağışıklık sisteminin daha önce karşılaştığı bir patojene çok daha hızlı ve çok daha etkili bir şekilde yanıt verme yeteneği. Şöyle düşünün, bir yere ilk defa giren bir hırsız var. Güvenlik sistemi onu yakalamakta biraz zorlanıyor, değil mi? Ama fotoğrafını çekiyor ve tüm birimlere dağıtıyor. İşte o hırsız ikinci kez aynı yere girmeye çalıştığında artık herkes onu tanıyor ve anında daha kapıdayken etkisiz hale getiriyor. İşte immünolojik hafıza tam olarak bu. O ilk acemi mücadele yerine ezici bir üstünlüğe bırakıyor. Peki bu inanılmaz hafızayı kimler oluşturuyor? Sahnede iki ana karakterimiz var: B hücreleri ve T hücreleri. B hücrelerini antikor üreten fabrikalar gibi düşünebilirsiniz. Düşmanı hedef alan akıllı füzeler üretiyorlar sürekli. T hücreleri ise bu savaşın hem komutanları, yani B hücrelerine ne yapacaklarını söylüyorlar, hem de virüs bulaşmış kendi hücrelerimizi bulup yok eden özel suikastçiler. İşte bu iki güç bir araya geldiğinde yıllarca, hatta 10 yıllarca süren o sağlam koruma kalkanı ortaya çıkıyor. Evet, şimdi geldik ikinci bölüme. İlk savaş, yani primer yanıt. Haydi zamanda geriye gidelim. Vücudumuzun bir patojenle, mesela o meşhur su çiçeği virüsüyle ilk kez karşılaştığı o ana. Bu ilk savaş, inanın yavaş ve biraz dağınık ilerliyor. Vücut neyle karşı karşıya olduğunu tam olarak bilmiyor, acemi. Ama şunu unutmayın, gelecekteki bütün zaferlerin temeli işte bu acemice ama bir o kadar da kritik ilk savaşta atılıyor. Bu zaman çizelgesi o ilk savaşın ne kadar yavaş olduğunu harika bir şekilde gösteriyor. Bakın, antijen, yani virüs vücuda giriyor ama bizim daha önce hiç savaşmamış, bu yüzden naif dediğimiz hücrelerimizin aktive olması bile 3 ila 5 gün sürüyor. İlk savunma hattını oluşturan IgM antikorlarının kanda tepe noktasına ulaşması ise bir haftayı, hatta 10 günü bulabiliyor. İşte bizim kendimizi hasta hissettiğimiz, ateşlendiğimiz, yataklara düştüğümüz o süreç var ya, tam olarak bu yavaş öğrenme dönemi aslında. Peki ama tüm bu öğrenme süreci tam olarak nerede gerçekleşiyor? Vücudun hangi gizli köşesinde? İşte burası çok kritik. Lenf düğümlerimizin derinliklerinde, germinal merkez dediğimiz adeta birer özel kuvvet eğitim kampı gibi çalışan yerler var. Burası, sıradan, naif askerlerin en seçkin komandolara dönüştüğü, bağışıklık hafızasının kelimenin tam anlamıyla dövülerek şekillendirildiği o efsanevi fabrika. Peki bu hafıza fabrikasının içinde neler oluyor? Orada inanılmaz bir eğitim programı var. 3 adımdan oluşuyor. İlk adım somatik hipermutasyon. Bu ne demek? Askerlerin silahlarını geliştirmesi demek. Yani B hücreleri düşmanı daha iyi yakalamak için genetik olarak kendilerini, yani silahlarını modifiye ediyorlar. İkinci adım afinite maturasyonu.
Bu da en iyi askerlerin seçilmesi. En iyi modifiye edilmiş silahlara sahip, düşmanı en sıkı yakalayan hücreler seçiliyor, diğerleri eleniyor. Tam bir doğal seçilim. Sadece en iyiler hayatta kalıyor. Ve son adım, sınıf değişimi. Bu seçkin askerler artık standart, ilk başta kullandıkları İGM silahları yerine çok daha güçlü, çok daha özel İGG gibi silahlara terfi ediyorlar. Eğitim tamamlanmış oluyor. Ve işte bu zorlu, seçici eğitimin sonunda sahneye onlar çıkıyor. Hafızanın elit askerleri. Artık tecrübeliler, her an göreve hazırlar ve düşmanı çok iyi tanıyorlar. Bağışıklık sistemimizin hafızasını oluşturan bu özel kuvvetleri gelin şimdi daha yakından tanıyalım. B hücre hafızası dediğimiz şey aslında iki farklı birimden oluşan çok zeki bir strateji. Bir yanda hafıza B hücreleri var. Onlar bizim hazır kuvvetimiz. Yıllarca kanımızda sessizce devreye gezerler ama düşman tekrar göründüğü anda alarmı çalıp hızla çoğalarak yeni antikor fabrikaları kurarlar. Diğer yanda ise uzun ömürlü plazma hücreleri var. Onlar da bizim kalıcı fabrikalarımız. Savaştan sonra kemik iliğindeki güvenli sığınaklarına çekilirler ve oradan yıllar hatta 10 yıl boyunca kanımıza sürekli olarak düşük seviyede ama çok etkili antikorlar salgılarlar. Hani çocukken olduğumuz bir kızamık aşısı bizi neden ömür boyu korur diyoruz ya? İşte sırrı bu sessiz ve sadık fabrikalarda. Ama durun, hikaye sadece bu antikor fabrikalarıyla bitmiyor. Elit gücün bir de diğer yarısı var. T hücre hafızası. Eğer savunmamız sadece antikorlara dayalı olsaydı ciddi bir zayıf noktamız olurdu. Neden mi? Çünkü bazı düşmanlar, özellikle de virüsler çok kurnazdır. Bizim kendi hücrelerimizin içine saklanırlar ve böylece antikorlardan kaçabilirler. İşte tam bu noktada ordunun diğer yarısına yani T hücrelerine kesinlikle ihtiyacımız var. T hücresi özel kuvvetleri de kendi içinde ikiye ayrılıyor. Birincisi hafıza CD4+ T hücreleri. Bunlar ordunun komutanları. İkinci bir saldırı olduğunda hemen komuta merkezini kurup B hücrelerini uyarıp tüm diğer savaşçıları organize ederek topyekün bir saldırı başlatırlar. İkincisi ise hafıza CD8+ T hücreleri. Bunlar da ordunun sessiz ve ölümcül suikastçileri. Onların görevi çok özel. Virüs tarafından ele geçirilmiş ve birer virüs fabrikasına dönüşmüş kendi hücrelerimizi tek tek bulup virüsün daha fazla yayılmasına izin vermeden imha etmek. Yani adeta bir iç temizlik operasyonu yürütüyorlar. Ve geldik 4. bölüme. İkinci savaş yani sekonder yanıt. Şimdi düşünün. Yıllar geçti, vücudumuz o ilk savaşı çoktan unuttu sandınız ve aynı su çiçeği virüsü bir kez daha vücuda girmeye cüret etti. Peki şimdi ne olacak? İşte şimdi bağışıklık hafızasının o inanılmaz gücünü, o büyüsünü göreceğimiz an geldi. Çünkü artık karşıda acemi, ne yapacağını bilmez bir ordu yok. Aksine düşmanı çok iyi tanıyan, tecrübeli ve adeta intikam için bilenmiş bir özel kuvvet var. Bu tablo ilk ve ikinci savaş arasındaki o devasa farkı tek kelimeyle özetliyor. Gelin beraber bakalım. Hız. İlk yanıtta 7-10 günken, ikinci yanıtta sadece 1-2 güne iniyor. İnanılmaz bir hızlanma. Antikor tipi. İlk başta genel amaçlı IgM'ken şimdi çok daha güçlü ve özel IgG. Güç. İkinci yanıt çok ama çok daha güçlü. Ve belki de en önemlisi afinite. Yani antikorların düşmana kilitlenme gücü çok daha yüksek. Kısacası bu, bir acemi boksörle bir dünya şampiyonu arasındaki fark gibi. Sonuç, kelimenin tam anlamıyla ezici bir üstünlük. Peki, bu inanılmaz hız ve gücün sırrı ne? Cevap aslında çok basit. Hafıza hücreleri temel eğitime atlar. Onlar zaten uzman. Yani o naif hücrelerin geçtiği uzun, dolambaçlı aktivasyon aşamalarını geçmek zorunda değiller. Germinal merkezdeki o zorlu eğitimi yıllar önce tamamlayıp mezun oldular zaten. Düşmanı tanıyorlar, silahları hazır, ne yapacaklarını biliyorlar. Tıpkı emir bekleyen tecrübeli askerler gibi. İşte bu yüzden biz çoğu zaman ikinci kez enfekte olduğumuzu fark etmiyoruz bile. Savaş biz daha hissetmeden başlıyor ve bitiyor. 5. bölümümüz hafızanın anatomisi ve kalitesi. Çünkü bakın, hafıza hücrelerinin sadece kim olduğu ya da ne kadar güçlü olduğu değil, aynı zamanda nerede bekledikleri, nerede konuşlandıkları da savaşın kaderini belirliyor. Bağışıklık sistemimiz adeta bir satranç ustası gibi bu elit askerleri vücudun en stratejik noktalarına yerleştiriyor ve savunmayı bambaşka bir seviyeye taşıyor. Bu stratejik yerleşimin 3 ana türü var. Birincisi merkezi hafıza T hücreleri. Bunlar lenf düğümlerinde yani ana üslerde bir kışla gibi beklerler. Görevleri büyük bir savaş gerektiğinde hızla çoğalıp cepheye taze kuvvet göndermek.
İkincisi, efektör hafıza hücreleri. Bunlar daha hareketli, dokularda sürekli devreye gezen polisler gibi tehlike ararlar. Ve en ilginci üçüncüsü, doku yerleşik hafıza hücreleri. Bunlar, savaş bittikten sonra bile geri dönmeyip, deri, akciğer, bağırsak gibi düşmanın ilk gireceği sınır kapılarına kalıcı olarak yerleşen birer ön cephe garnizonu gibidir. Bir tehdit hissettikleri anda, ana ordunun gelmesini bile beklemeden anında müdahale eder ve saldırıyı daha başındayken bastırırlar. Peki madem böyle harika bir hafızamız var, o zaman neden su çiçeğine karşı ömür boyu korunuyoruz da gribe karşı her kış yeniden aşı olmamız gerekiyor? Yani neden bazı anılar ömür boyu kalıcı da bazıları bu kadar çabuk siliniyor? İşte bu sorunun cevabı kaliteli bir bağışıklık hafızasını belirleyen bu 3 ana faktörde yatıyor. Peki nedir bu hafıza kalitesini belirleyenler? 3 altın kural var diyebiliriz. 1. Antijenin türü, yani düşmanın kendisi. Canlı ama zayıflatılmış bir virüs, ölü bir virüs parçasından genellikle çok daha güçlü ve kalıcı bir hafıza bırakır. 2. İlk alarm sinyallerinin gücü. Aşıların içindeki adjuvan dediğimiz yardımcı maddelerin görevi tam da budur. Alarm zilini daha şiddetli çalarak bağışıklık sistemine "Hey, bu önemli bir tehdit, bunu asla unutma" derler. Ve 3. O bahsettiğimiz hafıza fabrikası olan germinal merkez reaksiyonunun kalitesi. Bu 3 faktör ne kadar güçlüyse hafızamız da o kadar sağlam ve uzun ömürlü olur. Ve işte geldik son bölümümüze, hafıza yaratma sanatı, yani aşılar. Şimdiye kadar öğrendiğimiz her şeyi bir araya getirdiğimizde, modern tıbbın en büyük başarılarından birinin, yani aşılamanın ardındaki o basit ama deha dolu mantığı da anlamış oluyoruz. Çünkü aşılar, doğanın milyonlarca yılda mükemmelleştirdiği bu doğal öğrenme sürecine zekice taklit etmekten başka bir şey değil. Peki bir aşı nasıl çalışıyor? Strateji aslında inanılmaz zekice ve basit. İlk adım, patojenin güvenli bir versiyonunu vücuda tanıtıyoruz. Yani hastalık yapmayacak kadar zayıflatılmış veya ölü bir mikrobu ya da onun küçücük bir parçasını vücuda veriyoruz. İkinci adım, vücudumuz bu zararsız parçayı bile gerçek bir tehdit olarak algılıyor ve o yavaş ama çok öğretici ilk savaşı, yani primer yanıtı tetikliyor. Böylece hafıza ordusu kuruluyor ve son adım, vücut artık gerçek patojene karşı hızlı ve güçlü bir sekonder yanıt için hazır hale geliyor. Yani aylar, yıllar sonra o mikrobun gerçeği, tehlikelisi geldiğinde hafıza ordumuz onu kapıda karşılıyor ve biz farkına bile varmadan o ezici ikinci yanıtla işini bitiriyor. Kısacası aşı nedir? Bağışıklık sistemimize gerçek savaştan önce yaptırılan son derece güvenli ve kontrollü bir savaş tatbikatıdır. Sonuç olarak, immünolojik hafıza adaptif bağışıklığın en değerli ürünüdür ve aşılama onu yaratma sanatıdır. Gerçekten de öyle. Bu hafıza, vücudumuzun geçmiş savaşlardan ders alarak geleceğe hazırlanma yeteneği. Bizi defalarca aynı hastalıklardan koruyan, yaşayan biyolojik bir mucize. Ve aşılama da bu mucizeyi bilinçli, güvenli ve etkili bir şekilde harekete geçirme sanatı. Vücudumuzun bu inanılmaz savunma sistemini anlamak, sağlığımızı korumak için elimizde ne kadar güçlü bir araç olduğunu bize bir kez daha hatırlatıyor.